Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle bir bitki kürü paylaşmak istiyorum. İncirli süt yapacağız. Bu nelere iyi geliyor? Öksürüğe, boğaz ağrısına. Benim kızımın bronşiti vardı. 2 defa hastanede yatırdık onu. Ondan sonra bu tarifi öğrendim. Bu tarifi denedikten sonra hiç çok şükür hastanelik olmadık. Hemen öksürüğü başladığı anda bu kürü hemen yapıp sabah akşam içirmeye başlıyordum. Ve bayağı etkili maşallah. Büyükler de tabii ki kullanıyor. O boğaz ağrısını ve öksürüğü yok ediyor. Göğüsteki o hırıltıyı falan da yok ediyor. Şöyle her bir bardak süt için 3 tane incir ve 1 bardak süt kullanacağım. Ondan sonra biraz tereyağı ve bal da koyacağım da sonra onları anlatacağım. Şimdi bu incirleri şöyle küçük küçük küp küp keseceğim. Bizde kuru incir sürekli bulunuyor. Yazında buzlukta bulunduruyorum mutlaka sırf bu kür için. Şöyle küçük küçük doğrayacağım ve üzerine 2 bardak kadar da süt ekleyeceğim. Ondan sonra kaynamaya bırakacağım. İncirlerimi doğradım. Şöyle yaklaşık 2 bardak kadar. Varsa mümkünse köy sütü kullanın lütfen. Şu şekilde. Altını açıp kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını iyice kısacağım. Ve kendi halinde pişmesine bırakacağım. Bir 15-20 dakika kadar. Evet. Sütümüz kaynamaya başladı. Neredeyse taşıyordu. Son anda yakaladık. Sayemde. Evet. Şimdi tam olarak kıstım altını. Şöyle ara ara karıştıracağım. Sütümüzün rengi döndü biraz zaten fark edersiniz. Bu şekilde incirler iyice yumuşayana kadar bir 15-20 dakika bu şekilde en düşük ateşte kaynamaya devam edecek. Evet, incirimiz bir 15-20 dakikadır pişiyor. Şu şekilde rengi bayağı koyulaştı. İncirler de çok yumuşadı. Ben kapatıyorum artık. Biraz dinlenecek. İçilebilecek kıvama geldiği zaman bal ve tereyağı ekleyerek servis yapacağız. Evet, incirli sütümüz hazır. İlk sıcaklığı çıktı. Şöyle bir kaymak tuttu zaten. Hala sıcak. Şöyle bir çay kaşığı kadar tereyağım var. Bardağıma alıyorum. Ve çok dolu olmayacak bir tatlı kaşığı da bal koyacağım. Şu şekilde. Üzerine de sütümü ilave edeceğim. Bu şekilde balım ve tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum. İsterseniz çayı süzgeciyle de süzebilirsiniz ama eğer bebek içmeyecekse bu şekilde içilebilir. Kalanını da buzdolabına koyacağım ve başka bir öğünde tekrar ısıtıp kullanabileceğim onu da. Bu şekilde içenlere şifa olsun. Şöyle bir görüntüsü var. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.